Hatırlarsanız en son o çok sevilen kurbağa bardak altlıklarını örmüştük. Hemen ardından topluluk sekmesinde yaptığımız ankette açık ara farkla ördek kazandı. Atölye Masal'dan ben Gülay. Herkese merhabalar. Bugün sadece bir bardak altlığı örmüyoruz. Aslında içinde çok değerli teknikler barındıran harika bir proje hazırladım. Bu videoda kurbağadan farklı olarak kenarlarda kullandığım o muntazam sık iğne tekniğine, ördeğimizin gagasında ağız kısmında uygulayacağımız tüm tariflerinizde kullanabileceğiniz o çok pratik temel amigurumi tekniğine, gözlerindeki o temiz renk geçişini nasıl yaptığımı ve tabii ki işin en eğlenceli kısmı olan pratik kanat ve ayak uygulamalarını tek tek göstereceğim. Az miktarda ipimiz, 5 milim göz, 2,5 numara tığ, makas, etamin iğnesi kullanacağız. Gözler için çok az elyafa ihtiyacımız olacak. Yapıştırmak için sıcak silikon kullanacağım. Tekstil yapıştırıcısı da tercih edebilir ya da dikebilirsiniz. Ve malzemeler hazırsa hadi hemen örelim. Orta kalınlıkta pamuklu bir iple 2 kat yaptığım iple öreceğim. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Halkanın içerisinden ipimi alıyorum, kilitliyorum ve üzerine bir zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Halkanın içerisinden ipimi alıyorum. İkisini bir örüyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığımın başına doluyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. İkisini bir örüyorum. Şimdi halkanın içerisine bu zincirle yükseldiğimi saymıyorum. 1 olarak sayacağım. 2 tane ikili trabzan saymış olduk. Tığımın başına doluyorum. Şimdi halkanın içerisine 11 adet dolduruyorum. Ve 11 sonuncusunu yaptım. Kısa ipimden çekiyorum ve sıkıştırıyorum. Halkayı kapatıyorum. Şimdi bir üst sıradan devam edeceğiz. Tığımdan çıkartıyorum. Arkadan geliyorum. İlmeğimi alıyorum ve içerisinden geçiriyorum. Sıkıştırıyorum. Tığımdaki ilmeğimi tutuyorum. Aynı yerden bu kez önden arkaya ilmeğimi alıyorum. 2 tane ilmek oldu. İkisini bir örüyorum. Yukarıya yükselmiş oluyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi arada yürüteceğim. Tığımın başına doluyorum. Aynı yere batıyorum. İkisini bir. Bunu bir sayıyorum. O yüzden aynı ilmeğe tekrar batıyorum. İkisini bir. Şimdi bir yana geçiyorum. Bir yandaki ilmeğe de 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve şimdi bütün ilmeklere çift ikili trabzan yapacağız. 11 olan sayımızı 22'ye çıkaracağız. Bir üst sırada 1 örüyorum, 2 örüyorum. Bir yanına 2 tane ikili trabzan çalışıyorum. Bir sonrakinde 1 örüyorum. Bir sonrakinde 2 tane ikili trabzan çalışıyorum. Bir örüyoruz, bir arttırıyoruz. Bu işlemi 11 kez tekrar ediyoruz. Sıra sayımız 33 olacak. Şimdi tekrar eden işlemler olduğu için anlatarak devam edeceğim. Bir örüp bir arttırıyoruz burada. Bir üst sırada 2 örüp bir arttıracağız. Bir üst sırada 3 örüp bir arttıracağız ve göstereceğim kenar tekniği zincirli çalışılıyor. Çok keyifli bir teknik, hızlıca ilerleyecek. Projelerinize şıklık katacak. Hemen onu göstereceğim. Şimdi 55 tane ikili trabzanımız var. Sıra birleştirmemi yapıyorum. İlmeğimi arkaya çektikten sonra yine arkadan öne alıyorum. Bu kez tığımdakinin içinden geçiriyorum. Aldığım tığımdakinden geçirdim ve bir zincir çekiyorum. Şimdi ters sık iğne yapacağım için tığımdaki ilmeğimi tutuyorum. Bir geri ilmek içerisinden ipimi alıyorum. Tığımdakinin içinden geçiriyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Tığımdakini tutuyorum. Bir gerideki ilmeğimin içinden ipimi alıyorum. Tığımdakinin içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar yapalım. Çok pratik ilerliyor. Ve çok da hoş bir duruşu var. En çok sevdiğim ters sık iğne tekniği bu diyebilirim. Sizlerin bildiği başka yöntemler var mı? Yoksa sadece bir yöntem mi kullanıyorsunuz? Kullandığınız yöntem hangisi? Bana yorumlarda yazın. Bakın çok hızlı ilerliyor ve çok güzel tok bir duruşu var. Diğer modeli de görelim. Kurbağa videosunda nasıl yaptığıma bakabilirsiniz. Böyle karşılaştırma imkanımız olmuş olsun. Hangisini tercih ederseniz onu kullanabilirsiniz. Şimdi tüm ilmeklere aynı yöntemle ters sık iğnemizi yapalım ve kafayla devam edelim. Tamamlayınca duruşu bu şekilde olacak. Arka yüzünü de görmüş olalım. Şimdi kafa için sihir halka yaparak başlıyoruz. Ben 2,5 milimlik tığımla örmeye devam edeceğim. İsterseniz tığınızı küçültebilirsiniz. Kilitliyorum. Halkanın içerisinden ipimi alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 1, 2,
3, 4, 5 ve 6. Bir üst sırada ilk sık iğnemin içerisinden örmeye başlıyorum. Her bir ilmeğe 2 sık iğne yapıyoruz. Sayımızı 12'ye çıkarıyoruz. İlmek belirleyici olarak renkli bir ip bırakıyorum. Bir üst sıradan bir örüyorum. Bir sonraki ilmeğe 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir örüyorum, bir arttırıyorum. Toplamda işlemi 6 kez tekrar ediyorum. Sıra sayımı 18'e çıkarıyorum. Aynı sistematikle arttırmaya devam edeceğim. 4 ör, bir arttıra kadar devam edelim. 36 sık iğneyi ulaştıktan sonra diğer renk ipimize nasıl geçiş yapacağız? Renk geçişini göstereceğim. 36 sık iğne ile dairemizi tamamladık. Şimdi renk geçişini yapacağım. Amigurumi tekniklerle ilgili temel amigurumi dersim de var. Katılmak isteyenler için linkini bırakacağım aşağıya. İsterseniz kısa videolarım da var. Onları izleyerek de faydalanabilirsiniz. Üyelik dahilinde de ayrıcalıklarda zaten veriyorum videoları. Şimdi renk geçişini nasıl yaptığıma bir bakalım. 2 ilmeğim var. İpimi ikisinin içerisinden geçiriyorum, sıkıştırıyorum. İkisini tutup örmeye devam ediyorum. Şimdi bu sırada sayımızı değiştirmeyeceğiz. Her bir ilmeğe bir sık iğne örerek devam ediyorum. Bir üst sırada da gaga kısmında vereceğimiz görüntüye için bir teknik daha uygulayacağım. Son sık iğneyi de yaptıktan sonra bakın şurada ilk ilmeğimizi kaçırmıyoruz. Hemen onun içerisinden ipimi alıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bir sonraki ilmekten ipimi alıyorum. Tığımdaki ilmekten geçiriyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Kenardaki bu görüntüyü şimdi zincir görüntüsüne çevireceğiz. Birkaç tane daha yapıyorum ve göstereceğim size. Bakın. Bu şekilde görüntümüzü çift kenar görüntüsüne çevirdik. Bakın yan çevirdiğimde de tek zincir var. Burada daha dolgun bir kenar bitirişi olmuş olacak. Şimdi hepsine birer tane ilmek kaydırma yapalım ve gözlerle devam edelim. Gözler için şimdi beyaz renkli ipimizle başlıyoruz. Sihirli halka yapıyoruz. Yine halkanın içerisine sık iğneler dolduracağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İlk sık iğnemin içerisinden örerek başlıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir sonrakine 2 tane örüyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bu işlemi 3 kez tekrar ediyoruz. Şimdi elimizde 9 adet sık iğnemiz oldu. Örgümüz kıvrılacak. Şöyle çevirelim. Bir sıra boyunca 9 sık iğne örelim. Bir üst sırada sarı iple devam edeceğiz. Onu göstereceğim. Öncelikle gözleri takalım. 5 milim göz kullanıyorum. Daha büyük, daha küçük. Kendi hayal gücünüze göre, vereceğiniz ifadeye göre değiştirebilirsiniz. Mühürleme tekniğiyle de sabitliyorum. Bu şekilde parçamızı elde ettik. Şimdi renk değiştirelim. Sarı renkli ipimle ilmeklerin bana bakan tarafından değil, arka tarafından alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 9 adet ilmek kaydırma yapıyoruz. İplerin ucunu düğümleyip sabitleyeceğim ve beyaz ipimizi keseceğiz. Uçları da örgünün içerisine bırakıyorum. Şimdi bir sırada arka ilmeklerden alarak yine sık iğne yapıyoruz. İçerisine çok az miktarda elyaf koyacağız. Şöyle şeklini yaslaştırabilirsiniz. Şimdi azaltma yapıyorum. İlmeklerin bana bakan taraflarından alıp ikisini bir örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane ilmeğimiz kalacak. İpimi kesiyorum. Şimdi iğne yardımıyla toparlayacağız ilmekleri. İlmeklerin dışarıda kalan taraflarından alarak toparlıyorum. Tüm ilmeklerden geçirdiğinize emin olun. Sıkıştırın. Şimdi tam ortasından şöyle geçiriyorum ve çekiyorum, kapatıyorum. Elimle gözü yassılaştırıyorum. İçindeki elyafı düzeltiyorum. Bakın renk geçişimizde de bu şekilde bir çizgi elde etmiş olduk. Şimdi ipimizi saklayalım. Aynı parçadan bir tane daha örelim. 2 tane ördüm. Ben yapıştırarak kullanacağım. İsterseniz dikişte yapabilirsiniz. Şimdi kanatlarla devam edelim. Kanat yapmak için bir sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içerisine sadece bir sık iğne yapacağız. Ve şöyle çekiyorum, kapatıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Oluşturduğumuz sık iğnenin içerisine 1, 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz, geri dönüyoruz. Hemen ilk sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne, bir yanındakine de bir sık iğne yapıyoruz. Şöyle minik bir üçgen oluşacak. Bir zincir çekiyoruz, geri dönüyoruz. İlk sık iğnenin içerisine bir arttırma, bir yanındakine bir sık iğne, bir sonrakine yine bir arttırma yapıyoruz.
Şimdi bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Toplamda 4 sıra 5 sık iğne sayısını değiştirmeden öreceğim. Her dönüşte bir zincir çekmeyi unutmayalım. 4 sırayı tamamladım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi uzun kesiyorum. Şimdi örgünün uçlarını birleştireceğiz. Ters çeviriyorum. Bakın buradan en sondaki sık iğnenin içerisinden ilmek alıyorum ve tığımdakinden geçiriyorum. Bir zincir çekip kilitliyorum. İpimi uzun kesiyorum. Dikiş yapacağız. Dikişi gövdeye nasıl yapacağız? Onu birleştirme detaylarını da göstereceğim. Bu ipi de iğne yardımıyla içeride sabitleyeceğim. Kanattan bir tane daha yapalım. Sonrasında ayaklarla devam edelim. Ayaklar için diğer renk ipimi alıyorum. Tığımla ipimi şu şekilde tutuyorum ve zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Bu zincir bacak için olacak. Şimdi burada zincirin üzerine 1, 2, 3 tane ayrı zincir çektim. Geri döndüm. 4. zincire sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. 1, 2, 3, 4. zincire sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3 zincir çektim. 5 zincir çekip battığımız deliğe aynı ilmeğe bir sık iğne ile bağladım. Şimdi hemen ilk dönüşü yaptığımız sık iğne değil de bir sonraki sık iğneye ilmek kaydırma yapıyorum. Alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum. Bakın bu şekilde bir ayak oluşturduk. Şimdi yanındakilere ilmek kaydırma ile devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum ve bitirmiş oluyorum. Bu minicik detayla çok güzel bir görüntü elde ettik. Sevimlilik katıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu şekilde pratik kolay örgüler hoşunuza gidiyor mu? Yorumlara düşüncenizi yazabilirsiniz. Şimdi bu parçadan bir tane daha yapacağız. Bütün parçaların nasıl birleştirileceğini hep birlikte göreceğiz. Evet, şimdi parçaların birleştirilmesine geldik. Sıcak silikon yardımıyla ben parçalarımı birleştireceğim. Bazı yerleri de dikiş yapacağız. Minik dikişlerim var biliyorum. Aranızda dikiş sevmeyen çok arkadaşımız var. Ama inanın az, çok küçük dikişler yapacağız. Şimdi öncelikle birleşim yerine yan tarafına getiriyorum. Karşılıklı olarak bakın şöyle bir şekil vereceğim. Şeklimi verdikten sonra bırakıyorum. Buraya silikonumu sıkıyorum. Az miktarda ve kapatıyorum. Hemen kuruyacak zaten. Tekstil yapıştırıcısı da kullanabilirsiniz. Arzu ederseniz dikebilirsiniz. Şöyle karşılığını yapıştır. Şimdi çeviriyorum. Bakın burada zaten bulukları oluştu. Gözleri de buralara yapıştıracağım. Birleştirme yeri yine onu alta getireceğim. Şöyle hemen yerleştireceğim. Gözü biraz yassılaştırıyorum. Ve dikkatlice yapıştırıyorum. Bakın çok sevimli değil mi? Diğer tarafı da yapalım. Tamamlamış olduk. Şimdi dikişlerimizi yapalım. Birleşim yaptığımız yerin tam karşılığından şöyle uzak bir yerden ilmek aralarından geliyorum. İpimi burada bir kilitliyorum. Kafayı alıyorum. Tam kenardan dikeceğiz. Sihirli halkanın ortasından bir sıra yukarıya ve gövdeye. Sihirli halkanın ortasından bir sıra yukarıya ve bir sonraki ilmeğe. Aynı ilmeğe değil. Bu şekilde dikiyorum. Hep aynı yeri kullanıyorum. Birkaç kez işlemi tekrar ediyorum ve sabitliyorum. Ve bu şekilde dikimini tamamlamış olduk. Şimdi kanatları yerleştirelim. Şöyle göz kararı belirliyorum. Belirlediğim yerden yine kenardan dikeceğiz. Ters sık iğne yaptığım yerden. Bakın şuradaki boşluk olacak. Orayı şöyle ikiye katlayıp şöyle yandan dikelim. Şimdi alttan geçirdim. İlmeklerin şöyle her iki tarafından da alıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Kanattan bir daha alıyorum. Yan tarafından sabitliyorum. Diğer kanadı da yine tam simetrisinden karşılığından aynı şekilde dikelim. Şimdi bacakları dikelim. Kafaya göre hizalıyorum. Şuradan bir tane dikiş yapacağım. Hemen kenarından, ters sık iğne yaptığımız yerin kenarından bir bacaktan bir gövdeden alarak dikiyorum. Aynı yeri kullanalım çünkü renk farklı. Dağılmasın. Üç kez tekrar etmek yeterli. Bakın bu şekilde oturtmuş olacağız. İplerin ucunu düğümlüyorum ve içeriden saklıyorum. Diğer bacağı da aynı şekilde dikelim. İşte bu kadar. O çok istediğiniz sevimli ördeğimiz artık kullanıma hazır. Şimdi asıl sorum, bu bardak atlı serisi devam etsin mi? Kurbağayla başladık, ördekle devam ettik. Masanızda başka hangi hayvanları görmek istersiniz? Eğer seri devam etsin, koleksiyonu tamamlayalım diyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Ve favori hayvanınızı yazmayı unutmayın. En çok istenen figür için videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki tarifte belki de sizin seçtiğiniz o yeni hayvanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.